Peki Lübnan'da son durum ne? Sahadaki duruma yakından bakalım biraz. İsrail yaklaşık bir hafta aradan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi vurdu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyi için tahliye emri yayınlamıştı. Saatler sonra başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesi en az 4 defa bombalandı. Binalardan dumanlar işte böyle yükseldi. İsrail ordusu tahliye emri verilen binaların yakınında Hizbullah varlıkları olduğunu iddia etmişti. Saldırıda bu binaların hedef alınıp alınmadığı bilinmiyor. Dahiye Hizbullah'ın Beyrut'taki kalesi olarak görülüyor. Bu arada hatırlatalım, Hizbullah lideri Nasrallah 27 Eylül'de Dahiye'de öldürülmüştü. Lübnan Hizbullah'ı Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından intikam yemini etmişti. Savaşta başka bir aşamaya geçtiklerinin sinyalini vermişti. İşte o açıklamalardan sonra Hizbullah, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye İHA ile saldırdı. Saldırı sırasında Netanyahu ve eşinin evinde olmadığı belirtildi. Netanyahu saldırının ardından yayınladığı videoda "Hiçbir şey bizi caydıramaz" dedi. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı yeni bir mücadele başlatma sözü veren Hizbullah, Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye hedef aldı. Lübnan Hizbullah'ı İsrail Başbakanı'nın evinin de bulunduğu Sezariye bölgesine 3 İHA fırlattı. İsrail ordusuna göre aynı anda fırlatılan İHA'lardan ikisi engellendi. Biri ise bir binaya isabet etti. Olayda can kaybı bildirilmedi. Girilot askeri üssü saldırı üzerine alarma geçti. Çok ciddi bir güvenlik zaafı olarak değerlendirilen İHA saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı. Netanyahu ve eşi o sırada evde değildi açıklaması yapıldı. İsrail Başbakanı ise saldırının ardından video yayınladı. "Hiçbir şey bizi caydıramayacak" dedi. Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'den ise Yahya Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklama geldi. Muzaffer Savaşçı Komutan Yahya Sinvar şehit yoldaşlarına katıldı. Direnişin ve mücadelenin parlayan yüzüydü. Düşmana karşı çelik bir kararlılıkla durdu. Sinvar'ın ölümü direnişi durdurmayacak. Hamas hayattadır ve hayatta kalacaktır. Her zaman olduğu gibi savaşçıların yanında olacağız. Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celile'ye 100'den fazla roket fırlatıldığını açıkladı. Roketlerden bazıları engellendi. İsabet edenler nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü vurduğunu duyurdu. İsrail ise Lübnan'ın kuzeyindeki Hristiyan köyüne hedef aldı. Hayatını kaybedenler var. İsrail, Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Gazze'nin kuzeyine saldırıları da artırdı. Yine mülteci kamplarındaki masum siviller hedef alındı. Cibaliye ve Magazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti. Beyt Lahya'da ise bir hastanenin bahçesi vuruldu.